Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar tabii ki dün yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünü yorumlayacağız ve önümüzdeki bölümle ilgili daha doğrusu sizlere tahminlerimi, duyumlarımı açıklayacağım. Dünkü bölüm yani bir önceki bölümlere istinaden, hatta uzun süredir yani şu sezonki ilk bir iki bölüm hariç diğer bölümlere istinaden bence yine çok ama çok daha heyecanlıydı. Özellikle arkadaşlar, özellikle bu dayıyla Halis Ağa'nın konuşması, orada o dayının kahkahaları falan, hepsinde çok güldüm, çok eğlendim. Çok komikti ve dayı gerçekten orijinal biri çıktı. Özellikle şu İhsanların o iğrenç tavırlarından sonra en azından giren farklı bir karakterin hani daha bizi eğlendirdi diyebilirim. İnsanlar çünkü gerçekten böyle bir illallah ettirmişti, yaka silktirmişti. Her neyse hepsini tek tek yorumlayacağız. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum efendim. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, ballarım, bir tanelerim, güzellerim. Yani bugün hava, yani öyle şöyle söyleyeyim, o kadar iç karartıcı, o kadar iç karartıcı ki şöyle giyinip süslendiğime bakmayın, saçıma, makyajıma bakmayın arkadaşlar. Sadece sizin için şu anda hazırlandım. Videonun çekimi bittikten sonra sakin bir şekilde kalkacağım, makyajımı sileceğim ve yatağıma geçeceğim. Bütün gün yatmak istiyorum arkadaşlar ama Yalı Çapkını'nın bu videoyu yani yayınlamam gerekiyordu. Dünkü bölüm gerçekten çünkü hani iyiydi diyebilirim diğer bölümlere istinaden. Her ne kadar Pelin'den illallah etsek, asla görmek istemiyoruz desek de bölüm genel olarak beni tatmin etti en azından. Yani çünkü bir önceki bölüm gerçekten çok kötüydü. Yani hiç ama hiç tatmin etmemişti. O sebepten dolayı hani wow harika falan filan diyemem ama bir önceki bölümlere istinaden yine iyiydim. Şimdi bölümün başından başlamak istiyorum. Orada hani Ferit'in yükseleceğini, bağırıp çağırıp oradan çıkıp gideceğini zaten tahmin etmiştik arkadaşlar. Bölümün başı zaten tahmin edilebilirdi. O sebepten dolayı bunu da zaten size söylemiştim. Fragmandan da görmüştük zaten Halis Ağa'ya gideceğini, ifakata gideceğini falan filan. Şimdi ben birazcık bu konuları biraz daha kenara almak istiyorum. Şu Suna Kaya olayına gelmek istiyorum. Suna Seyran konuşmasına da gelmek istiyorum arkadaşlar. Bu nişanın olacağını da zaten size söylemiştim. Arkadaş Suna bir nişan yapayım dedi. Aynı gün yani olmayan kalmadı. Kızın nişanının olacağı gün o sudur, bu sudur, şu sudur, Seyran gitti de geldi de olayları oldu işte Kaya'nın efendime söyleyeyim o ifakatla konuşmalar, aynı gün Halis'e gidip de Ferit'in söylemesi falan filan, yani kız bir nişan yapacağım dedi, olmayan kalmadı ve yani Suna'ya hani bir şeydim, ben açık konuşayım, ben de üzülüyordum o hallerine falanına filanına. Aslında bir yerde çok güçlü, mesela Seyran'ı korumaya gelince çok güçlü olan kız kendine gelince bu kadar ezik durmasına bir yerde sinirleniyordum ama arkadaşlar ben Suna'ya üzülemez oldum ya. Bak Seyran'la olan tartışmasında açık konuşayım, ben haklı buluyorum. Her ne olursa olsun onaylamasa dahi kardeşinin orada en mutlu gününde bir yanında olması gerekiyor. İki, Sunu orada yanına çıkmış, hayatın ne mutlu gününün bir şekilde Seyran'ın yanına gitmiş orada. Hayatın ne mutlu gününde Seyran hala kendi derdini anlatmaya çalışıyor ve orada Suna dedi ya, hani sen ne anlatıyorsun? Bu benim hayatımın en mutlu günü. Elbette ki aklın orada olabilir ama bugün benim yanımda olman gerekiyor en azından birkaç saat. Hani bugünün konusu benim diyor yani kız. Benim nişanım bu. Yani bugün günden benim. Hani nişana kadar tamam Ferit'le uğraştım, nişandan sonra yine Ferit'le uğraştım, en azından nişan anında yanımda dur diyor. Ben Suna'ya hak veriyorum arkadaşlar. Ama ve lakin Nüket'le olan konuya gelelim. Yani Nüket iğrenç bir kadın çıktı ama yani Binnur Kaya'yı o kadar çok seviyorum ki, yani bir oyunculuğu harika, iki ifakatla olan sahneleri çok iyi. Ama gerçekten karakter olarak çok iğrenç bir kadın değil mi arkadaşlar? Ya bir kadının suratı benim oğlum sana acıdığı için birlikte falan filan ve o kadar iyi oynuyor ki ve o kadar iyi bizi inandırıyor ki yani, ama Nüket gerçekten iğrenç bir kadın çıkmadı mı ya? Yani iğrenç ötesi bir kadın. Şükürler olsun, bakın şükürler olsun sonunda Seyran o kıza inanmadı. Hani o konu, ben konudan konuya atlıyorum yalnız, bölümü allak bullak ettim. Ya zaten şimdi
Yalı Çapkını'nın arkadaşlar siz de biliyorsunuz, hepimiz de biliyoruz. Belli konular var. Geri kalanı zaten 2 gün yaşıyor. Gündüz gece gündüz gece bitti gitti zaten. Belli başlıklar var. Dizinin başından sonuna gerçekleşen yine iyi. Bugün biraz daha bugün diyorum, dün son bölüm biraz daha doluydu. Her neyse şükürler olsun, Seyran o kızı takip etti. İşte evini takip etti falan filan. Hani oradan o bağlantıyı çözecek ve Pelin'in oyunu olduğunu ortaya çıkaracak arkadaşlar. Ona çok sevindim. Ha Suna da şunu bakın işte neyi atladım diyordum. Ben oradan oraya yani. Şu Kaya ile evlilik muhabbetine gelmek istiyorum. Suna'ya üzüldüm sadece arkadaşlar. Sonra sinirlendim tabii ki bunu bile bile evleniyor olmasına. Hani orada Kaya acıyorum dedi ve onu duydu ya. Orada bir üzüldüm arkadaşlar. Ama sonrasında çıkıp evleniyorum demesine hem çok sinirlendim. Şimdi hem de Nükhet'in bir yerde oyununa gelmedi. Yani bu iki bağlamda hem çok sinirlendim hem de bir yerde oyununa gelmediği için ve buna rağmen üzerine gittiği için, planlı bir evlilik olduğunu çakıp buna rağmen üzerine gittiği için yaptım ama buradan sonra Suna'nın asla hani bir gönül kaptırmaması gerekiyor Kaya'ya ama maalesef biz kadınlar biriyle yakınlaşınca ve bir moda girince ne yazık ki kaptırıyoruz ama kendi de maalesef hala abiye aşık diziye göre. Şimdi abinin hayatına da büyük ihtimalle o Şefika'nın kızı girecek. Oradan sonra Suna iyice delirecek ama yani ne olursa olsun tam onun ekmeğine yağ bal sürmedi Nükhet'in ekmeğine ama yani sevmediğim biriyle evlenmek, hele bir gönül eğer hani gönül kaptırırsa hani bir o moda girer ve bir şeyler hissetmeye başlarsa Kaya işte oradan sonrası arkadaşlar çok sıkıntı olacaktır Suna için. Yani bir anda sinirleniyorum ama şimdi biz burada hani dışarıdan bakıp konuşuyoruz ama onu yaşayan bir insan ve bir de bu dizi gerçek hayattan esinlenildiği söyleniyor. Yani onu yaşayan bir insan orada ben olsaydım ne yapardım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neyse Allah hiçbirimizin başına vermesin diyorum. Orada Allah rızası için olmayalım. Kaya da maşallah bizim Bilesinimizin şanlı ağamızın yani bir numaralı favori damadı seçildi diyorum. Favori damadı oldu. Ya bu arada yani Ferit'e anlam veremiyorum. Ferit'le bu şanlı ağamızın ne ara bu kadar aralarını kötü yaptılar. Sürekli birbirlerine laf sokuyorlar. Hani onun Kazım papasıydı, o onun damadıydı, canıydı, kendi oğlu gibiydi. Yani Kaya ile ilgili arkasından tutuyorduk yani bir numara. Yani bu karakterlerin sürekli değişkenlik göstermesi en kıl olduğum şeylerden biri. İyice kıl olmaya başladım yani dizide bunlara. Ferit'in kayınpederine o kadar yükselmesi de hiç hoş değil ne olursa olsun. Sonuç olarak onların arası iyiydi. Sen ne ara bu kadar kötü oldu aran? Sonuç olarak o adamın ne olduğunu biliyordun, ona rağmen aranı iyi tutuyordun. İşte ortamı yumuşatıyordun falandın filandın yani. Mesela o çok saçma geliyor. Neyse artık saçma gelen yerlerini daha fazla yapmak. Bir de şöyle oluyor video yani sinirleniyorum çok saçma buluyorum. Bu sefer de videoda hep sürekli söyleniyormuş gibi de olsun istemiyorum. Söylenen kayınvalide gibi bende. Şimdi bölümün yavaş yavaş sonuna doğru gelmek istiyorum arkadaşlar. Her diyecektim ya. Neyse bölümün sonuna geleyim, aklıma gelir, olmadı tekrar paylaşırım arkadaşlar onu sizinle. Şimdi bölümün sonunda ne oldu? Diyecektim ya. Korhan, Halis Korhan'ın tepkisini fragmanda bizi çok iyi dört köşe yaptılar yalnız. Halis Korhan seviniyor diye bize yayınlattı. Hani fragmanla öyleydi falan. Çok ama çok sinirlendi ve bu şekilde yaşamış olmasına helal olsun dedim ya. Sonunda vallahi yani Halis arada bir yerde böyle bir helal olsun diyeceğim aklıma gelmezdi. Bu bir seçim yapman gerekiyor falan filan. En son sahneye gelmek istiyorum. Arkadaşlar bence orada gelen Pelin değil. Pelin'in hamileliğini o şekilde öğrenmeyecek. Büyük ihtimalle ifakat falan söyleyecek Seyroş'a. Orada gelen bu Pırıl'ın o arkadaşı var ya bu öpüşen Ferit'le Fero'yla öpüşen. O kız gelecek arkadaşlar o sahnede. Öyle bir duyum aldım. Orada öğrenmiyor yani hamileliği. Ama önümüzdeki bölüm %99 ihtimalle Seyroş'umuz hamileliği öğrenecek. Ya ifakatten öğrenecek arkadaşlar, ya Nükhet'ten öğrenecek, ya magazinden öğrenecek. Artık orası nokta atışı. Hani henüz öyle bir rüyalar görmedim, öyle bir duyumlar almadım, öyle bir su sızmadı kulağıma. Ama dediğim gibi önümüzdeki bölüm bu hamileliği öğrenecek. Diyeceksiniz ki Seyroş bunu kabul edecek mi? Arkadaşlar Seyran Ferit'in yanında duracak. Yani %90-95 ihtimalle Seyroş'umuz Fero'muzun yanında duracak, çok sinirlenebilir.
çok öfkelenebilir. Ferit'le belki çok büyük kavgalar edebilir. Bunlar zaten olacak şeyler. Seyran'ın karakterinde olması gereken şeyler. Ama ve lakin tamamen o üçgeni çözecek ya, çünkü orada Pelin'in, Pırıl'ın, bir de o kızın adı neydi, o Ferit'le öpüşen kız işte. Hani o üçgeni çözecek zaten, çünkü orada Pelin'in resimlerini de gördü. Pelin'in resimlerini de gördü zaten orada. Orada Pelin gelebilir mi diyorsanız, aldığım duyumlar neticesinde orada gelen Pelin değil, o kız hani. Zaten o kızın o eve girdiğini gördü. Pelin'in resmini de gördü. Orada Pırıl'ı zaten görmüş oldu. Yani o üçgeni her türlü şu anda da çözdü zaten, ama burada Pelin'i görmesi hamileliği öğrenmesi demek. Hamileliği o şekilde değil de hani ifakattan, nüketten, bilmem neden. Şunu diyebilirim. Aldığım duyum bu neticede, ama inşallah bu duyum bu şekilde değil de İnşallah Ferit'ten öğrenir. Bakın yani bu benim dileğim. Yani bu duyum inşallah doğru değildir diye bunu diliyorum. Ferit'ten öğrenirse, çünkü Ferit'in yanında olma ihtimali de çok yüksek ihtimal olacak. Ama her türlü Ferit'in yanında olacağının duyumunu aldım. Canlarım, ballarım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Videomu beğenin, yorum yapın, kanala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.